Merhaba, bugün sizi eski Roma'nın gizemli ve tarihi bir köşesine, Pompei'ye götüreceğiz. Bu harika antik şehir, milattan sonra 79 yılında gerçekleşen muazzam Vezüv yanardağı patlamasıyla yok oldu. Ancak bu sadece bir son değil, dönemin günlük yaşamına, kültürel ve toplum yapısına dair derin bir içgörü sundu. İlk olarak Pompei'nin zengin tarihine ve o dönemin insanların hayatlarına bir göz atalım. Pompei, İtalya'nın Campania bölgesinde verimli toprakları ve ılıman iklimiyle dikkat çeken bir şehirdi. Bu topraklar Vezüv Yanardağı'nın zengin mineralleri sayesinde çiftçilik için ideal bir yerdi. İnsanlar burada üzüm bağları ve zeytinlikleri yetiştiriyor, şarap ve zeytinyağı ticareti yapıyorlardı. Şehir liman sayesinde Akdeniz ticaretinin önemli bir durağıydı. Pompei de o dönem Roma İmparatorluğu'nun en önemli yerleşim yerlerinden biriydi. Burada soylular ve halk arasında belirgin sosyal sınıflar vardı. Aristokratlar ve zengin iş insanları görkemli villalar ve lüks malikanelerde yaşıyordu. Tarım, kent ekonomisinin bel kemiğini oluşturuyordu. Forum şehrin kalbiydi. Burada insanlar alışveriş yapar, politik tartışmalara katılır ve dini törenlerde gösteriler yaparlardı. Amfiteyatroda ise halkın bir araya geldiği maçlar ve gladyatör dövüşleriyle dolup taşardı. Herkesin bir rolü vardı ama hayatındaki herkesin Pompei'de bir araya gelmişti. Pompei'nin görünmeyen gücü. Peki ya köleler? Onlar görünmeyen emek gücüydü. Zengin villalarda hizmet veren ya da tarlalarda çalışan bu insanlar şehrin bugünkü haline büyük bir katkı sağlıyordu. Ancak sosyal sınıflar arasındaki uçurum çok büyüktü. Soylular villalarında lüks bir hayat sürerken köleler ve fakir halk hayatta kalma mücadelesi veriyordu. Pompei halkı Roma tanrılarına tapıyor, tanrıların korumasını dileyerek onlara adaklar adıyordu. Şehirdeki tapınaklar ve dini ritüeller insanların günlük yaşamında önemli bir yere sahiptir. Bunun yanında sanat, edebiyat ve mimari de gelişmişti. Evlerin duvarları frekslerle dolu, heykeller şehri adeta bir açık hava müzesine çevirmişti. Pompei etkileyici bir altyapıya sahipti. Şehrin sokakları düzenli bir şekilde iki yana ayrılmış, taş döşemelerle kaplıydı. Vero plebem dolentem, que subito patrem perdiderit, adquat arma capienda paratissim. Tüm şehir su tahliye sistemleriyle donatılmıştı. Altında gizli su kanalları bulunan ve bu yollar şehrin temizliğini sağlamanın yanı sıra günlük yaşamı da kolaylaştırıyordu. Olası sel durumlarında bile su hızlı bir şekilde kentten uzaklaştırılabiliyordu. Her şey sabah saatlerinde başladı. 24 Ağustos 79 günü Vezüv Yanardağ sakinlerinin henüz fark edemediği bir huzursuzluk ile uyanmaya başladı. İnsanlar bu sıradan günde işlerine, ticaretlerine ve sosyal yaşamlarına devam ediyorlardı. Ancak dağın zirvesinden yükselen duman ve ince bir sarsıntı o günün sıradan olmayacağının bir işaretiydi. Bu saatlerde şehrin sakinleri bu doğa olayını umursamadan günlük rutinlerine devam ediyorlardı. Asıl felaket öğleden sonra saat 1 civarında başladı. Başlangıçta küçük bir patlama sesi duyuldu ve ardından kükreme ile birlikte volkanik küllerin havaya fırlaması başlamıştı. İnsanlar şaşkınlık ve panik içinde ne olduğunu anlamaya çalışırken akıllarını karıştıran bir fırtına gibi ateş ve duman gökyüzünü kapladı. Caddelerdeki yaşam aniden karıştı. İnsanlar hemen kaçışmaya başladı. Zamanla Vezüv patlaması korkunç bir gürültüyle şiddetlendi. Patlama kuvveti o kadar büyüktü ki insanlar evlerini bırakıp dışarı fırlayarak güvenli bir yer aramaya çalıştılar. Ancak patlamanın etkisi o kadar büyüktü ki birçok kişi kaçarken gökyüzünü kaplayan volkanik kül ve gazların etkisinde kaldı. Patlama sonrası şehirde kaos hakimdi. İnsanlar dumanın ve sıcak havanın etkisi altında nefes almaktan zorlanıyor. Birçok insan ani ve trajik bir şekilde hayatını kaybediyordu. Vezüv'ün patlaması sadece fiziksel yıkım yaratmakla kalmadı. Aynı zamanda insanların ruhunda da derin bir korku bıraktı. Çocuklar, aileler ve komşular birbirlerini kaybetmenin üzüntüsüyle dolu anlarla karşı karşıya kaldılar.
Bu patlamanın gücü yaklaşık 1000 dereceden daha yüksek bir sıcaklık üretti. Patlama sırasında volkanik kül ve gazlar yüzlerce metre yüksekliğe fırlatıldı. Bu tür bir patlama gazların ani gelişmesi ve magma ile suyun etkileşimi sonucunda ortaya çıkar. Vezüv'ün patlama enerjisi Hiroşima'ya atılan atom bombasının yaklaşık 100 katı kadar bir güç barındırıyordu. Patlama sırasında havaya fırlatılan volkanik materyaller şehrin üzerine adeta yoğun bir kar yağar gibi yağmaya başladı. Bu volkanik kül düşerken hızla ısındı ve yaklaşık 400 dereceye ulaşan sıcaklıklar oluşturdu. İnsanlar bu durum karşısında neye uğradıklarını şaşırmıştılar. Özellikle ilk 20 dakika havadaki ısı çok hızlı bir şekilde yükseldi ve bu durum birçok insanın aniden hayatını kaybetmesine sebep oldu. Kül ve gazların yarattığı aşırı sıcaklık insanların vücut sıcaklığının hızla yükselmesine neden oldu. Bu da şok etkisiyle ilgili hastalıklara yol açarak manyetik halsizlik ve bilinç kaybına neden oldu. Havada bulunan zehirli gazlar solunum güçlüğü yaratıyor ve bu da insanların kaçış yollarını bulmalarını zorlaştırıyordu. Birçok insan aniden sıcaklığa maruz kalmaktan kaynaklı olarak hayatını kaybetti. Bilimsel olarak bu duruma termal şok denir. Vücut ani sıcaklık değişimlerine yanıt veremez ve bu da hayati organların hızla zarar görmesine neden olur. Vezüv'ün patlama anında insanlar sadece açılmamış kapılardan kaçmaya çalışırken hemen önlerinde beliren şiddetli sıcaklık ve zehirli gazlar karşısında çaresizlik içinde kaldılar. Patlama sonrası birkaç dakika içinde kıvılcımlar ve volkanik gazlar her tarafı kapladı. Birçok insan kaçmaya çalışırken kömür karası gibi büyük bir karanlık içinde kayboldu. Tarihçiler o gün bunun gibi korkunç anların insanların ruhlarında derin yaralar bıraktığını ve birçok yaşamın sona erdiğini kaydetmektedir. Vezüv Yanardağı'nın patlaması Pompei ve çevresindeki yaşamı tamamen değiştirdi. Şehrin üzerine düşen volkanik materyaller sadece fiziksel yıkım yaratmakla kalmadı, aynı zamanda insanların yaşamlarına dair derin izler bıraktı. Bugüne kadar kazılarda elde edilen kalıntılar bu trajik olayın tanıklığını yapıyor. Pompei 79 yılında Vezüv'ün patlamasıyla gömüldüğünde yaklaşık 2000 yıl boyunca yerin altında kaldı. Fakat 1700'lerin ortalarında Napoli yakınlarındaki toprakların kazılarla araştırılması sonucunda bu kayıp şehir tekrar yüzeye çıkmaya başladı. Bu ilk kazıları yapan ekipler Antik Roma'nın günlük yaşamına dair ipuçları bulmaya başladılar. 1748 yılına geldiğimizde bir grup İspanyol mühendis ve arkeolog bu bölgedeki zengin mineral kaynaklarını araştırmak için kazılara başladı. Amaçları altın ve gümüş madeni bulmaktı. Aslında keşfettikleri şey tarihin en önemli arkeolojik buluntularından biri olacaktı. Bir başka deyişle Pompei bu kazılar sayesinde tarih sahnesine geri dönecekti. Başlangıçta kazılar yalnızca birkaç yıl sürmesine rağmen 1750'lerde yeniden yapılan kazılar Pompei'nin muazzam yapıları, duvar resimleri, heykeller ve günlük yaşam eşyalarıyla dolu olduğunu keşfettiler. Duvardaki freksler halkın kültürel sanatsal hayatını, tanrılara olan inancını, günlük faaliyetlerini gözler önüne seriyordu. Pompei'nin cesetleri uzun yıllar yerin altında kalmış ve patlamanın yarattığı yoğun volkanik kül ve gaz bedenleri beklenmedik bir şekilde korumuştu. Özellikle 1860'larda cesetlerin içindeki boşlukların tam olarak ne anlama geldiğini keşfettiklerinde tarihsel bir sıçrama yaşanmış oldu. Kazılar sırasında yer altındaki volkanik kül ve gazlar çürüyen dokunun yerini alarak cesetlerin kalıplarını oluşturmuştu adeta. Bu süreç eserlerin mumyalanmasına ve yapılan kalıpların ayrıntılarının korunmasına olanak tanıdı. Öncelikle kalıpların bulunduğu bölgedeki toprak dikkatlice kazıldı.
Arkeologlar her bir tabakayı hassas bir şekilde kaldırdıktan sonra cesetin etrafındaki boş alanlar belirlendi. Bu aşamada önemli olan cesetlerin kalıntılarına zarar vermemekti. Çünkü bu antik Roma'nın günlük yaşamında karşılaştığımız insanların hikayelerini yansıtan bir pencereydi adeta. Arkeologlar cesetlerin etrafındaki alanı açtıktan sonra içi boş olan bu kalıp alanlarını doldurmak için alçı ve benzeri bir malzeme kullanmaya başladılar. Buna alçı döküm tekniği deniliyordu. İlk olarak cesetin etrafındaki alan alçı ile dolduruluyor ve bu işlem cesetin genel şeklini almayı sağlıyordu. Bu döküm zamanla yoğunlaşan volkanik tortunun koruyucu işlevi sayesinde yıllar önce kaybolan hayatların silüetini ortaya çıkarmaya yarıyordu. İşlem tamamlandıktan sonra bulunan kalıplar sergilenecek alana taşınarak günümüz insanı için tarihin bir parçası haline getiriliyordu. Her biri kendi hikayesini fısıldıyordu adeta. Kesinlikle özgün ve somut bir sanat eseri haline dönüşen bu kalıplar, Pompei'nin tarihinin ve Roma İmparatorluğu'nun nasıl yaşandığına dair önemli bir kaynağa dönüşmüştü. Ziyaretçiler bu kalıplar aracılığıyla sadece kaybolan hayatları değil, aynı zamanda insanlık durumlarını anlayabiliyorlardı. Her bir yüz derin bir acıyı, derin bir kaybı ve aynı zamanda yaşamın direncini anlatıyordu. Zamanla Pompei'nin hikayesi sadece bir felaket değil, aynı zamanda derin bir insanlık dersi haline gelmişti. Pompei, yüzyıllar boyunca unutulmuş, bir zamanın derinliklerinden gün yüzüne çıkmış bir hazine. Bu bağlamda tarihsel bir felaketin ortasında, Vezüv'ün öfkesinden yarattığı yıkımda, kaybolan yaşamlar günümüzde hala bizlere en güçlü mesajları iletiyor. Antik Roma'nın kültürel ve sosyal yapısına gözler önüne seren bu kalıntılar, bugün Pompei sadece bir arkeolojik alan değil, aynı zamanda insanlığın geçmişine bir ayna tutan, tarihi uzaktan görebilmemiz için bir kapı aralayan, adeta bir miras. Her bir taşı, her bir duvar resminin ardında bizlere evrensel, insani deneyimlerin bir parçası olarak sabır, direniş ve kaybettiklerimizi anma duygusu yaratıyor. Son olarak Pompei'nin kalıntıları bizleri geçmişteki hayata ve insan deneyimlerine derin bir bağ kurmaya davet ediyor. Bugün burada öğrendiklerimizi yaşamımıza taşımak ve geleceğe umutla bakmak için bir fırsat olarak değerlendirelim. Pompei, unuttuklarımızı hatırlatırken aynı zamanda yeniden doğuşun ve insanlığın direncinin sembolü olmaya devam ediyor. Öğrenmeye ve anlamaya olan tutkumuz, geçmişimizin izlerini takip etmemize ve onu geleceğimize yansıtmamıza olanak tanıyor. Eğer bu hikayeden etkilenmişseniz kanalıma abone olmayı ve diğer videolarımı takip etmeyi unutmayın. Birlikte öğrenmeye ve keşfetmeye devam edelim. Geçmişin derinliklerinden gelen bu hikaye, umut ve bilgelikle dolu bir geleceği şekillendirmemize yardımcı olacak. Hoşça kalın.